Спасибо, привет Турции. Вы мне лицо снимаете? Da. Ага, хорошо. Abi genelde çalışma izniyle gelebilirler. Ondan sonra evlilik yoluyla gelebilirler. Türkiye'den geldim. Bir şey söyler misin Türkiye'ye? Türkiye'ye selamlarımı getiririm herkese. Kardeşiz. Ну, здесь хорошо. Я сама не из Минска, но мне очень нравится. Откуда вы? Из Молодечной. Abi benimki 2 odalı. 500 dolar kira ödüyorum. Zaten elektrik, su 250 ruble de o. Yani bir 600 dolar, 650 dolar falan buluyor. Belarus Minsk'ten sevgiler, selamlar. Minsk'teki gezime devam ediyorum. Birazcık daha size doğal yaşamı göstereceğim. Yani fiyatları göstereceğim. Pazarları, marketleri mümkün olduğu sürece. Ve tabii ki yine Minsk'in harika, güzel şehrini göstereceğim. Minsk şehrini göstereceğim size. Başlıyoruz. Sizler için tabii her zaman olduğu gibi birazcık da rehber olmasını istiyorum. Yani bir Minsk rehberi, bir Belarus rehberi gibi olsun istiyorum. Fiyatlar nasıl? Burada işte hayat nasıl? Bunları birazcık daha size göstermek açısından bugün buranın en büyük pazarlarından bir tanesi var. Oraya gitmeyi istiyorum. Tabii biliyorsunuz bu pazar yerleri falan bazen izine tabi olabiliyor ya da işte çekme diyebiliyorlar. Bakalım. Gideceğiz, göreceğiz nasıl olacak. Minsk hava güzelse eğer her zaman böyle heyecanlı, güzel, keyifli bir şehir. Zaten mimarisini biliyorsunuz. Geldiğimden beri anlatıyorum buradaki şehir planlamasını. Ki yine en büyük ve en önemli meydana geldik. Şu karşısı hemen bu anıt obeliskin olduğu yer Zafer Meydanı. Yani Ploşad Pobedi burası. Meydan hem önemli hem de çok güzel bir meydan. Şöyle görüyorsunuz zaten binaların hemen hemen hepsi bu mimaride ve aynı boydalar. Hiçbir bir tanesi birbirinden uzun değil yani böyle düzensiz değil. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Соня. Sonya, меня зовут Selçuk. Я из Турции. Блог снимаю про Минск. Как жизнь здесь? Ну, здесь хорошо. Я сама не из Минска, но мне очень нравится. Откуда вы? Из Молодечна. 70 километров от Минска такой город. Белоруссия, да? Беларусь, да. Беларусь, да. Да. Отлично. Ну, жизнь как? Дорогой или... Ну, жить? если у вас есть своя квартира, то тогда недорогая. А если нету и надо снимать, то, ну, смотря с какой стороны посмотреть, с чем сравнивать. Вроде бы более-менее еще, по сравнению с другими странами, например. Хорошо, тогда что три факта можешь сказать про Турцию? Так, столица Анкара. Да, Стамбул самый большой город, красивый. да. Вот. И, ну, даже не знаю. Наверное, такая красивая, теплая страна со своей культурой. İnsanları da buranın çok sıcakkanlı, çok sevecen gördüğünüz gibi hemen yani şey değiller, soğuk bir millet değil. Böyle hemen sizinle kaynaşabiliyorlar, yardımcı olabiliyorlar. O yüzden de çok sevdim yani ben burayı. Meydanları, parkları da çok güzel. İnsanları gibi. Yakup Kolasa Parkı. Burası yine ana meydanlardan. Şu tarafta Konsertnaya Zala yani konser salonu. Bu da meydana ismini veren Yakup Kolasa'nın heykeli. Sanırım kendisi de bir edebiyatçıydı burada. Önemli bir isim. O yüzden burada yani ana meydana ismini vermişler. Geldim pazarın olduğu yere şimdi. İçeri gireceğim sanırım şu arka taraflar ya da bu otoparkın yanı diye görüyorum haritadan. Ona göre bakacağız şimdi neresi. Pazar yeri de böyle bakın arkadaşlar, tamamıyla dükkanları kapalı yapmışlar. O da güzel. Ha, şurada açık kısmı var, o tarafa doğru gideyim. Burası da 7'de kapanıyormuş bu arada. O yüzden çok fazla da vaktim yok. Birazcık gezelim, fiyatlara falan bakalım. İnsanlarla konuşalım. Evet, burası gıda ürünlerinin satıldığı yer. Çilek 1 kilogramı 19 ruble.
pardon, kiraz 1 kilogramı 19 ruble. 11 ruble. Çilek, kayısı 13 ruble. Salatalık 6 ruble kilosu. Domates 13 ruble. Güzel. Здравствуйте. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Türk müsün abi sen? Yok, Azeri. Azerbaycanlı abiler gerçekten her yerdeler. Yani burada. Здравствуйте. Можно снимать? Да? Вы? Ну, как жизнь здесь, в Минске? Отлично. Цены? Дорогая жизнь? Нормально? Кому-то. а? Понятно. Спасибо. O güzel şeyler de var ha. Bak ne kadar güzel kayısılar falan var. Pazar çok güzel, düzenli. Здравствуйте. Можно вам снимать? Я... Будете покупать, снимайте. Если не будете покупать, не снимайте. Дайте полкилограмм, можно? Давайте килограмм. На 10 рублей. 10 рублей. Давайте килограмм. Он мне снимает. Здравствуйте, я из Турции. Здравствуйте, я из Беларуси. Как вас зовут? Суша, Ксения. Ксения, Ксюша, очень приятно. Это Ольга. Кто? Ольга. Ольга, очень приятно, Ольга. 10 рублей, пожалуйста. 10. Ну, что-нибудь скажите в Турции? Всем привет. Мы работаем. Турцию привет. Турцию привет. Привет. Ну, вы только Вот, вам клубника продавайте, да? Да, но только клубника. Потом голубика пойдет. Спасибо, привет, Турции. Вы мне лицо снимаете? Da. Ага, так. Çilek almak istiyordum. Çilek aldım yani. O kız için aldım zannetmeyin. Haberiniz olsun. Azerbaycanlı abimiz burada. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim abi, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim çok şükür. İsmin ne abi? Nurlan. 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 Memnun oldum. Ben de Selçuk. Sağ ol abi. Nasıl burada hayat? Keyifli mi? İyi abi. Süper. Yaşayabilen için iyi. Parası olana iyi değil mi? Yaşayabilen için iyi. Haklısın. Peki Türkiye'ye bir şey söyler misin? Geldin mi gittin mi Türkiye'ye hiç? Buradan merhaba söylüyorum. 2 yıl çalıştım orada. Çalıştın nerede? Ankara'da. Ankara'da. Aha. Asansörde çalıştım. Şeyde peki Azerbaycanlısın. Nereden? Bakü'den mi? Sabrabat. Sabrabat. Ha. Ne tarafa düşüyor? Bakmaya yakını. Yakını. Çağırıyorlar beni oradan gel video çek diye. Neden gitmiyorsun? Gideceğim inşallah. Sıraya koyduk sırayla. İnşallah. Bakalım. Çok güzel. Karpuzun kilosu ne kadar? 9 ruble abi. O zaman teşekkür ediyoruz. Sağ ol abi. Allah'a emanet ol. Sağ ol. Belarus böyle bir yer işte arkadaşlar. Bu kız burada görüyorsunuz. Pazarcılık yapıyor, çalışıyor. Ekmeğinin peşinde. Bravo. Yani herhalde Türkiye'de olsa böyle bir pazarda çalışmazdı diye düşündüm. O yüzden söyledim ama tabii bilmiyorum da. Yanlış da konuşmuş olmayayım. Sonuçta o kız burada çalışıyor yani. 5.90 kabak. Kabak 7.90. Salatalık 6.90. Yine domates 12.90. Evet. Fiyatlar da böyle. Yani 1 dolar 2.85 öyle hesap edin. Tabi bozdururken 2.75. Ona bölmeniz lazım işte. 2.75'e bölmek gerekiyor. Havuç 5.50. Lahana 1.90 mı yazıyor orada? Evet. 4.50. Patates, soğan 3.90. Patlıcan 8.90. Biber 7.90. Burada da biberler böyle. Bu bizdeki sivri biber burada yok. Varsa da şöyle acısı var. Acı oluyor onlar. Yeşillikler de böyle bakın. 4.90 marul, petruşka yani maydanoz 1.50 herhalde demeti. 2.90 roka görüyorum orada. Iceberg 1 ruble diyor. Buranın içerisi tabii arkadaşlar buradan giriliyor ama tam 7'de kapanıyor. 7'ye de 5 dakika var. Ben işte dedim ya biraz rahatsızlandım ancak kendime geldim.
derken zaman geçti. O yüzden geç kaldım. Olmadı, yarın devam edeceğiz buraya. Bakalım. Zaten kapatmışlar. Burası evet et bölümü kapanmış. Yani pazarın içi baksanıza ne kadar güzel. Büyük. Tabii esnafın çoğusu kapatmış haliyle. Geç kaldık yani buraya. Pazar yeri burası. Şurası kapalı olan yer. Yani et, peynir, işte süt ürünlerinin satıldığı yer. Mümkün olursa yarın gelip orayı da işte çekmek istiyorum. Oradaki fiyatları da bir göstereyim istiyordum ama bakalım. Hep beraber göreceğiz zaten videonun ilerleyen kısımlarında. Şimdi burada birkaç Türk arkadaş var. Onlarla tanıştım. Onların yanına gidelim. Bakalım burada bir Türk olarak yaşamak nasıl? Onlar ne söyleyecekler? Artık yarın geleceğim. Berberde birazcık şimdi kalabalıkta, hem yarın geleyim bir tıraş olayım Türk berbere. Bayağıdır da olmadım, o yüzden geleyim hem onlarla sizi tanıştırayım hem konuşalım. Ve tabii pazarın da geri kalan kısmını gezelim. Bu arada bütün yolları böyle yıkıyorlar, yani temizlemiyorlar şehri sadece. Bildiğin yıkıyorlar. Minsk'in merkez pazarı burası. Kamarovski Rınak. Dün buraya geldiğimde saat hemen 7'ydi. Neredeyse kapanmıştı, o yüzden. Tekrardan geldim sizler için. Pazar tabii çok büyük. Yani güzel bir pazar. Biraz dolaşalım bakalım şimdi. Turşular var. Turşucularla başlıyoruz. Şu tarafta ekmek var. Daha doğrusu burası yine et, süt, gıda ürünleri, çerez, hepsinin satıldığı pazar. Pazar yani bir et pazarı, balık pazarı falan olmasına rağmen daha ağırlıklı. Gerçekten hiç koku yok ya. Tertemiz. Bunun için de ayrı kutluyorum bu pazarın kuranları. Здравствуйте. Здесь сколько стоит 1 килограмм мяса говядины? Свежего. Туда, да? Спасибо. У вас что есть здесь? Это колбаса. Kalbasanın yani sucuğun kilosu 70 ruble. 2.80'e bölüyorsunuz arkadaşlar. İşte böyle birçok etler, yağlar, peynirler satılıyor. Peynirlerin de fiyatı değişiyor tabii. 22'ye var, 21'e var. Bak kaşar peyniri 21.60 kilosu. Ya гость приехали. Поэтому... Когда в гости приезжают, сыра не едят? Что еще раз? Когда приезжают в гости, сыры не едят? Конечно, едят. Едят, но это мой первый день. Я хочу чуть-чуть... С первого дня надо покупать, надо начинать. Спасибо, понятно. Буду ждать вас. Спасибо большое. Alman lazım diyor ya. Evet. Misafir gelince alışveriş yapılmıyor mu diyor. Doğru, ama ben şimdi peyniri ne yapayım ya? Pazar çok düzenli ve tabii burada biliyorsunuz her yerde, Rusya'da da öyle. Kuru balıklar, işte ne bileyim fümelenmiş balıklar falan, hepsi çok ünlü. Bak siyah ikra, bu çok pahalı. Yüksek ihtimalle zaten şeyden geliyor. Rusya'dan. Здравствуйте. İkra iz Rusya. Da Astrahan. Evet. Astrahan'dan geliyor. Oraya da gitmiştim. Orada gösterdim. Bu ikra neydi? Havyar. Havyarları çok da pahalı. Bu Turция. Ждем вас в гости, приезжайте за натуральным медом. Спасибо. Bal satıyorlar, görüyorsunuz. Vallahi çok sıcakkanlı insanlar Belaruslular. Спасибо большое. Yani hemen konuşuyorlar, buyur ediyorlar, işte güzel insanlar ya. Pazarın ikinci katında daha fazla böyle işte çerezciler, işte tatlıcıların ya da eczanelerin olduğu, yani dükkanların olduğu bir bölüm. Ama baktığınızda genel anlamda bayağı büyük bir pazar ve düzenli bir pazar. Şimdi çıkalım bakalım pazardan. Он розмовляє вельми добре. Burayı dün gezmiştik, bu pazarı, o yüzden çok fazla burayı gezmeyeceğim yine. Burası gıda, işte meyve sebzelerin satıldığı yer. Şimdi berbere gidelim. Sizi burada yaşayan bazı Türklerle tanıştıracağım şimdi arkadaşlar.
Berbere geldim. Burada evet Türk arkadaşlarımız var. Arkadaşlar burada berber arkadaşımız Ömer bizimle birlikte. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın kardeşim? Teşekkür ederim abi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Başlayalım istiyorsan. Başlayalım abi. Hoş geldin abi. Sen nerelisin Türkiye'de? Abi ben aslen Çorumluyum. Doğma evim İstanbul. İstanbul'da neredeydin? 100 yıl Bağcılar'dayım abi. Ben de Güngören'deydim o zaman. Yakın. Bağcılar 100 yılda doğdum, büyüdüm abi. Peki nasıl buraya düştü yolun? Nasıl geldin? Abi benim burada ben 5 yıl oldu buraya geleli. 5-6 yıl falan oldu. Burada benim çocukluk arkadaşım vardı İstanbul'dan. O uzun zaman önce gelmişti. Onun sayesinde yani vesilesiyle geldim ben buraya. Böyle de kaldık. Gitmedik bir daha da. Sevdin değil mi? Güzeldi. Burası güzel evet abi. Sessiz, sakin. Yani bir şeyi yok. Güzel yer. Yani gelmek isteyen çok izleyecek olan vardır. Tavsiye eder misin insanlara buraya gelmelerini? Abi gelsinler. Yani Ama güzel. önce gelip görmek lazım. tabii. İlk önce tatile gelsinler abi. 10 gün, 15 gün. Tatilini yapsınlar. Ondan sonra hani yerleşmek istedikleri zaman gelip yerleşebilirler. Kurallı bir ülke, güzel bir ülke abi. Kimse kimseye karışmaz. Peki yerleşmek için tabii kuralları vardır muhtemelen. Tabii ki. Değil mi? Öyle kafasına göre gelip kalamaz adam orada. Yok. Tabii ki abi. Biliyor musun hiç nasıl olduğunu yani? Nasıl geliyor, nasıl giderler? Abi genelde çalışma izniyle gelebilirler. Ondan sonra evlilik yoluyla gelebilirler. Yani Öğrenci olarak geliyor. öğrenci olarak gelebilirler evet. Genelde çalışma izniyle daha çok gelenler var abi. Bir de öğrenci olarak gelen var abi. Türk var abi evet. Türk çok. Yani tabii burada herhalde çok gelip gidiyorlardır sana zaten. Tabii. Türkler, değil mi? Çok Türk müşterim var benim. Öğrenci müşterilerim var Türk. Sağ olsunlar gelirler. Evin kira mı burada? Evet abi. Ne kadar ödüyorsun ayıp sorması, sakıncası yoksa? Estağfurullah abi. Abi benimki 2 odalı. $500 kira ödüyorum. 500 lira. Ayrıca elektrik, su 250 ruble o. Yani bir $600, $650 falan buluyor. Yeni. Kira ve işte faturaların aylık masrafı. Tabii. Yeme içmede 800 yapsa 800 dolara yaşanıyor mu yani burada? Yani $1000 rahat bir yaşayabilirsin abi. Çok lüks yaşayamazsın, çok kötü de yaşayamazsın ama orta derecede stabil bir şekilde yaşayabilirsin. Türkiye'ye gidip geliyor musun? Hiç gitmedim. Bir kez gittim. 5 senede. 5 yılda bir kez gittim. Bir 10 gün falan kaldım. Duramadım onda. Çok sıkıldım. Geri geldim buraya hemen. Değil mi? Buraya alışınca Abi şey evet, oluyor. evet. Burası güzel yer abi. Sessiz, sakin. Yazın çok güzel. Yazın her taraf böyle yeşillik. Kışın ama bir o kadar sert geçiyor değil mi? Evet. Kışı da güzel. Kışı da ayrı bir güzel abi. Bu Almanya'da işte Almanya'da yaşayanlar derler ya işte Türkler gelmek istiyor. Sakın diyor gelmeyin kötü burası. Öyle bir şey yok abi ya. Burası güzel yer. Burası güzel değil mi? Gelmek isteyen gelebilir. Peki şey nasıl? Yani genel hayat pahalı mı sence? Nasıl değerlendirirsin bunu? Biraz pahalı. Yani dışarı çıkma işte ne bileyim gezme, yeme, içme bunlar. Ya bütçene göre her şey var abi burada. Lüks yere gitmek istersen çok paran gider. Yani normal orta derecede bir yere gitmek istersen ona göre yerler var. Sınıf sınıf değişiyor her yer. Yani sen ne yapmak istersen bulabilirsin. Tabii ki Ona göre de- evet. İstediğin gibi gezip eğlenebilirsin. Kimse karışmaz. Peki senin şey var mı? Çoluk çocuk? Yok abi. Ben hiç evlenmedim. Evlenmedim ben hiç. Siz tatile geldiniz buraya. Ben işte YouTube videosu çekiyorum. Yani. Ama tatil sayılır yani en nihayetinde. Burada peki insanlar nasıl sence? Sıcakkanlılar mı? Yani hiç böyle problem falan yaşandığını gördün mü? Benim Çok gördüğüm görmedim. çok şeyler yani böyle sakinler. ne bileyim, Zaten buranın halkının %60, %70'i Türkiye'ye gidip görmüşlerdir tatile. Yani bizlerden daha iyi biliyorlar Türkiye'yi. Öyle söyleyeyim. Biraz önceki müşterim de bir hafta önce tatildeydi. Türkiye'yi anlatıyor bana. İşte diyor çok güzel, çok beğendik. Antalya'ya gitmişler, memnun kalmışlar. Çıkıyor musun dışarıya hiç burada? Burada nereler var mesela güzel? Güzel mesela nasıl bir yerler? Kulüp tarzı yerler Kulüp tarzı, var. gece kulüp tarzı yerler var. Çok güzel yerler var. Restoran olarak da güzel yerler var. Mesela hangi restoran gider? Nereye tavsiye edersin böyle mesela? İlk gelecek birisi. Nereye gitsin? Lüks olarak Karl Marx tarafı aşırı lüks. Güzel mekanlar var orada, restoranlar var. Orta sınıf normal gezmek için AVM'lerin içindekiler var. Türk restoranları var. Ramiz var burada mesela galeriyanın içinde.
Bizim Türk lokantası. Evet evet, köfteci Ramiz var. Kulüp olarak da şeyler var. Nimi Gazibiska tarafında daha çok yaygın kulüp tarafları. Kaç yaşındasın bu arada Ömer? 32. 2 gün sonra 33 olacağım abi. Doğum Yıllar günüm. o zaman doğum günü. Teşekkür ederim, sağ olun. Yani şöyle diyeyim, bir kere insanı çok sıcakkanlı. Yani Evet, yolda evet. durduruyorlar, işte gülümsüyorlar, selam veriyorlar, şey yapmıyorlar böyle, ne bileyim. Türkiye gibi değil. Bir restoranta gidiyorsun mesela, adam garson acayip ilgili, hiç şey yapmıyor. Yani yardım severler aslında. Yani yardım ediyorlar. Özellikle yabancılara. Hani şey demiyor muyum? Bu kimdir, nedir? Yok, hayır öyle demiyorlar. Yani hepsi sağ olsunlar, yardımcı oluyorlar. Çok saygılı insanlar değil mi? Ben öyle Evet, gördüm evet. yani. Ha, o yüzden Belarus zaten benim hep yani şeydi, sevdiğim bir ülkeydi. Şimdi daha da bir ısındım. Yalan diyemem. Belarus'un güzel şehirleri de var. Oralara da gidip görmeni tavsiye ederim. Evet, şeye gideceğim. Neydi onun ismi? Vitebsk, Grodno. Ha, Grodno. Grodno güzel, Brest güzel. Yani hepsi Hepsinin farklı çok güzelliği çok var. güzelliği yerleri var. Kültür açısından da hepsi farklı. Burada peki ev, araba almak nasıl? Şey mi? Bütçene göre araba var, bütçene göre ev var. Türkiye'den daha ucuzdur ama araba. Tabii değil ki, mi? tabii. Türkiye'ye göre evet ucuz. Yüksek ihtimalle vergi yoktur burada bizdeki gibi. Vergi var ama Olması Türkiye gerektiği gibi kadar. aşırı değil. Peki ev almak burada şey mi? Evi de alabilirsin, problemi yok. Yani sen şu an şeyle mi kalıyorsun burada? Oturum izninde değil mi? Evet, benim Çalışma oturum izni geçtin artık. 5 yıldan sonra 2 seçenek var. Vitnanistva diyorlar burada. Yarı oturum. Ya evleneceksin ya da 5 yıl bekleyip kendi hakkını alacaksın. Sen şimdi 5 yıl bekledin, bir Najites aldın. Evet. Ve ondan sonraki zaten şey oluyor, vatandaşlık hakkı da oluyor. Ondan sonra işte belli 3 yıl veya 5 yıllık bir kimlik veriyorlar sana abi, kart böyle. O bittikten sonra pasaporta başvuruyorsun, tamamen vatandaş oluyorsun. Türk ehliyetiyle araç kullanabiliyorsun, burada problem olmuyor. Sürülebiliyor değil mi? Tabii ki burada onu Rusça çevirisini yapıyorsun. Böyle bir kağıt olarak veriyorlar sana. Ki polis durdurduğunda oradan Durdurduğu bakıyor. zaman ehliyetine bakıyor. Hani Türkçesini okuyamıyor. O kağıtta Rusçası yazıyor. Bakıyor. Pasaportuna bakıyor. Gönderiyor. Bu yaptırımlar falan etkiledi mi? Yani internet kullanılıyor galiba VPN'siz değil mi? Sosyal Tabii medya falan. VPN'siz kullanabiliyoruz. Rusya gibi değil. Rusya'da VPN kullanıyorsun ama burada değil. Şu an öyle bir sıkıntı yok. Burada Viber, WhatsApp, Telegram, Instagram sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Yani diğer sence hayatı işte şöyle etkiledi diyebileceğin bir şey oldu mu yani bu savaştan sonra? Savaş ister istemez etkiledi. İş konusunda, yaşam konusunda biraz fiyatlar yükseldi. İnsanlar taşındılar, gittiler. Çok müşteri mesela taşındı buradan. Polonya'ya gittiler, Türkiye'ye taşınan oldu. Başka Onlardan yerlere. da gidenler oldu yani. Tabii tabii. Bu ülkenin halkından çok taşınıp gidenler oldu buradan. Almanya'ya taşınıp gidenler oldu. Ya ister istemez evet. Biraz savaş etkiledi burayı da. Çünkü tam ortada burası. İster istemez etkiliyor. Bir komşu Rusya, bir komşu Ukrayna. Evet. Önceden mesela bizim Rusya'ya geçişimiz yoktu. Şu an onu kaldırdılar. Rahatlıkla arabayla, otobüsle veya uçakla gidebiliyoruz. O güzel bir şey oldu. 2025'ten sonra anlaşma yapmışlar. Evet evet evet. Yeni kanuna göre gidip gelebiliyoruz. Yeni kanuna göre şeyi de değiştirdiler mesela. Benim ehliyetim Türk ehliyeti şu an. Sınava girmeden sadece direksiyon sınavına girip Belarus ehliyeti alabiliyorum. Yani değiştirebiliyorum. Ha, Türk ehliyetim kalıyor bende. Ama Belarus ehliyeti de alabiliyorum. Önceden yazılı sınavına giriyordun. Geçebilirsen, Rusçan yeterse. Burada yazılıyı kaldırdılar. Sadece direksiyona giriyorsun abi. Direksiyondan alabiliyorsun. Arkadaşlar gerçekten söyleyin, nasıl oldu? Vallahi bu dünyada Türk berberi diye bir gerçek var arkadaş ya. Rusya'da kestir kestir her tarafı ayrı ayrı uzun kısa kalıyordu. Bir de siz yorumlayın, size zahmet. Yani çok güzel meyveler satıyorlar. Evet. Selamünaleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ ol abi, sağ ol. Çekiyorum ama sakıncası var mı? Yok, iyi ders abi. Burada yaşıyorsun. İsminiz ne acaba? Sahil. Sahil. Bildiğimiz sahil. Sahil, sahil. Ha, sahil. Şahin. Abi Yok. TikTok çekirsen. TikTok, YouTube, Instagram, nerede olmak isterseniz oraya koyuyorum abi. Nasıl burada yaşam? Keyifler nasıl? İyi misiniz? İyi abi, burası güzel, çok güzel.
İşliyoruz, Az- çalışıyoruz. İşleyene güzel diyorsun. Aynen. Peki Azerbaycan'dan nerelisiniz? Azerbaycan'ın neresindeniyim? Neresindensiniz? Şirvan. Şirvan. Şirvan şehri. Şirvan şehri. Tamam. İnşallah gideceğim oralara da. Bakalım. İnşallah. Türkiye'den geldim. Bir şey söyler misin Türkiye'ye? Türkiye'ye selamlarımı getiririm. Herkese. Kardeşiz. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Sağ ol abi. Kolay gelsin. Sağ ol size de. Burada da çiçek satıyorlar. Ne dedin? Bir de köy pazarı değil mi? Pazarı genelde abi. Köyden getirdikleri şeyleri satıyorlar. Ya az önce de bir yağmur başladı arkadaşlar. Burada hep bunlar fideler. Köyden getirdikleri fideleri satıyorlar. Здравствуйте. Ömer'le geziyoruz biraz daha buraları da. Şimdi bir şeyler yiyelim istedik. Aleykümselam. Selamünaleyküm abi. Nasılsınız? Sağ ol. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Siz de yakşı olunuz. Çekiyorum ama sıkıntısı var mı? Çeki herhalde. Ne sıkıntısı olacak abi? İşte görüyorsunuz Minsk'te gerçekten Minsk'te yaşayan çok Türk ve Azerbaycan Türk'ü var. Burada abi ismin ne? Konuş. Elnur. Ben de Selçuk, memnun oldum. Nasılsın? İyi misin? Türkiye'ye bir şey der misin? Türkiye'ye ben seviyorum. Geldin mi hiç Türkiye'ye? Olmuşum. Nerede? İstanbul'da. İstanbul'da. Çok güzel yer. Selamünaleyküm. İyi günler abican. İyi günler. Gülümse biraz, gülsün gözlerin. Ecikli tabiyle. Keyifli bir ortam var burada, görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, güzel, burada Türk yemekleri, Azerbaycan yemekleri yapıyorlar. Burada Azerbaycanlı abilerimiz sağ olsunlar çay ikram ettiler. Bir bardak çay içelim. Sonra yolumuza devam edelim arkadaşlar. Burada çok Azerbaycanlı yaşıyor mu peki? Çok yaşıyor değil mi? Türk de var bayağı. Türk de çok. Gezdiğimiz o pazarın ismi Kamarovski pazarı. Bu arada merkez pazarı yani Minsk'in. Minsk'in pazarını da böylelikle gezmiş olduk. Burada yaşayan Türklerle görüşmüş, konuşmuş olduk. Birazcık da hayatı onlardan dinledik. Bana ayrılan sürenin yine sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın, mutlu kalın. Ve tabii her zamanki gibi lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı, hype puanı vermeyi unutmayın. Görüşmek üzere.